Merhabalar, ben Uğur Bozkurt, okul psikoloğuyum. Bugün revenge porn hakkında bir sohbet edeceğiz sizinle. Yani intikam pornosu hakkında. İntikam pornosu dediğimizde ülkemizde kendi adına bu isimle bir yasal düzen olmayan, yasası olmayan bir durumdan bahsediyorum aslında. Ülkemizde bu durumla ilgili kişisel hakların ihlaliyle ilgili yasalar bulunuyor. İtalya ve benzeri Avrupa ülkelerinde hızla intikam pornosu ile ilgili yasalar çıkmaya devam ediyor. Tabii ki dediğim gibi günümüzde ülkemizde hala buna ait özel bir yasa yapılamadı ama bununla ilgili girişimler yapıldığını, insan hakları bazında girişimler yapıldığını görebiliyoruz. Dediğimizde burada kişinin özelini koruma, kişisel haklarını koruma ya da özel hayat gizliliğini korumayla ilgili yasalarla işliyor Türkiye'de durum. Bu konuyla ilgili daha öncesinde başımıza bir profesyonel olarak fark edebildiğimiz bir durum gelmişti. Bulunduğum okulda ailesi yeni ayrılmış, yani annesi babası yeni ayrılmış bir çocuğumuzun bir arkadaşıyla, bir erkek arkadaşıyla yakınlığından kaynaklı bir durumla ortaya çıkmış bir durumdu. Bizler profesyonel olarak, eğitimciler olarak bunu çocuğun hareket bütünlerinden anlayabildik. Ancak yani okuldaki sosyal ilişkileri bozulmaya başladı. Çevresiyle sosyal ilişkileri bozuldu. Çocuk bahsettiğimiz öğrencimiz daha fazla şiddet bağımlısı veya ekstra bağımlılıklar oluşturmaya başladı. Bunu fark ettiğimizde çocuğumuzla konuşmaya başladık. Belli terapileri uygulamaya başladık. Bu terapileri uyguladığımızda beraber olduğu erkek arkadaşının kendisiyle daha önce yaşadığı ilişkinin fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada dağıtmaya başladığını ve bununla tehdit ettiğini söyledi çocuğumuz bize. Tabii ki bizler yasal sürecin boyutları olarak önce polise, gerekli mercilerde polise başvurmasını söyledik. Bizler raporlarımızı tuttuktan sonra polise başvurusunu sağladık. Sonrasında doktor süreçlerinden, kontrol süreçlerinden geçti ve davaya dönüşen bir durumla ilerledi. Bu durumu yaşarken çocuğumuzun psikolojik düzeninin bozulduğunu fark ettik. Yani bu olay daha çok tehdide dönüştüğünde, daha çok tehdit içerdiğinde ve sosyal hayatını daha fazla etkilediğinde psikolojik düzeninin daha çok bozulduğunu, artık toplumsal uzaklaştığını ve daha kötü adlettiğimiz şeylere yakınlaştığını gördük. Bunu önlemek içinse onu kendi uyguladığımız profesyonel terapi yöntemlerinin içerisine alarak genelde bir sohbet havasıyla güven duygusu uyandırabilmek için onun adına bir arkadaş gibi yaklaşarak aynı zamanda da eğitimci kimliğimizi unutmadan onunla o konunun üzerine gitmeye başladık. Niye o kişiyle ilişki yaşamak istediğini, niye o kişiyle beraber olduğunu, hala niye devam ettirdiğini ve neden korktuğunu öğrenebildiğimiz durumlar oldu. Burada sosyal medyanın etkisinin çok büyük olduğunu gördük. Sosyal medyanın, yani günlük hayatımızda kullandığımız LinkedIn, Facebook, Instagram gibi sosyal medya adreslerinin ve bunlara duyulan tutkuların ve burada fenomen olma gibi bir isteğin bunları oluşturduğunu gördüğümüz durumlar oldu. Çocuğumuzun birlikte olduğu arkadaşı bu sosyal medyalardan bir tanesinde fenomen haline dönüşmüş bir bireydi ve onunla birlikte olmak çekici geliyordu. Daha sonrasında yine bu fenomen olduğu sosyal medya olaylarını e, birliktelik yaşadığı kişiye karşı bir silah, bir caydırıcı ürün olarak kullanmaya başladığını gördük. Dediğimizde ülkemizde Avrupa devletlerinden ziyade bu durumla savaşabilmek için özel bir yasa henüz yok ama bununla ilgili ülkemizde bulunan güvenlik kuvvetleri, eğitimciler, sosyal çalışmacılar, psikologlar, rehberlikçiler, rehber öğretmenler bol bol çalışmalar yapıyorlar. Tabii ki toplumsal ve kültürel açıdan uygunluğun olabildiği çalışmaları ancak yapabiliyorlar. Yani ülkemizde yerine göre değişen çalışmalar yapılıyor. Yani ülkemizin batısında yapılanla İç Anadolu'sunda yapılan çalışma maalesef burada farklılık gösteriyor. Bu da çocuklarımızın değişik süreçlerden geçmesine sebebiyet veriyor. E, Bunları incelerken bir de suçlunun, yani mağdurdan ziyade suçlunun nasıl bir psikolojiye sahip olduğunu, niye bunları yaptığını
araştırmak istedik ve araştırmamız sonucunda şunu gördük. Suçlular da yani intikam pornosunu yayınlayanlar, çekenler veya yayınlamakla tehdit edenler de şöyle bir psikolojiye sahipti. Bu sonuca ulaşabildik. Daha çok popülerlik ve sahip olduğu kişinin kendisinden kopmaması ve sürekli emri altında olması ve istediği zaman ona hizmet edebilmesiyle ilgili bir duyguyla, bir psikolojiyle bu davranışları sergilediklerini gördük. Tabii ki bir de bunun mağdur etkisi vardı. Mağdur etkisinde de şunu yaşadığımız durumlar oldu. Bu tür istismarlara karşı kendilerini savunabilecekken aslında korkularından dolayı, ortaya çıkan korku duygusundan ve toplumsal baskı korkularından dolayı kendilerini savunamadıklarını gördüğümüz durumlar oldu. Hatta bunu gizlemeye, bundan sonrasında da üstünü kapatmaya kadar gittikleri durumlardan bahseder oldular. Bu intikam pornolarını çeken, yayınlayan ve yayınlamakla tehdit eden kişilerin daha çok narsist yapılara sahip insanlar olduğunu gördük. Manipülasyonu kullanarak karşılarındaki insanın daha çok bedenini kullanmaya, daha çok ona hizmet etmesini sağlamaya götüren bir yol izlediklerini gördük. Bu verilerin de günümüzde giderek arttığını ergen gruplarda daha çok gördüğümüz bir sistemle izleyebiliyoruz profesyonel olarak. Yani cinsel mesajlaşma verilerinin, cinsel içeriklerin daha çok sosyal medyada paylaşır olduğu, görünür olduğu ve artık kabullenmeye doğru gidildiği bir evrenin yaşandığını görüyoruz. Yani normalleştiğini görüyoruz. Normalleştikçe de düzenin içerisinde insanların ilgisini çektiğini ve izlenebilir olduğunda da özellikle ergenlik dönemlerinde olan bireyler için ilgi çekici olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki bu da kişilerin hak ihlallerini ortaya doğurduğu durumlar oluşturuyor. Kurbanların bunu niye kabul ettiklerini, rapor etmediklerini, bildirmediklerini ve bu konuda niye suç duyurularında bulunmadıklarını, niye gizlediklerini düşündüğümüzde ise bu konular üzerinde şuna ulaşabildik. Kurbanlar daha çok bunu açığa çıkarıp sergilemek yerine gizli kurtulma, basitten kurtulma yoluna gittiklerini gördük ama en sonunda da kurtulamadıklarında kendilerine psikolojik olarak zarar verdiklerini, hatta bazı boyutlarda daha ileri giderek hayatlarına son verecek şekle döndürdüklerini görüyor olduk. Bu durumla ilgili neler yapılabilir? Bunu araştırmaya dönüştürdük. Daha çok güven sağlanabilmesi için anayasal haklarla, yasal haklarla kişilerin içeriklerinin paylaşılmaması ile ilgili yasaların çıkarılması gerektiğini ve bununla ilgili güvenlik güçlerinin, eğitim bilimcilerin, profesyonellerin, psikologların daha fazla eğitim alması gerektiğini ve ergen dönemdeki çocukların bu konuyla ilgili mutlaka eğitilmesi gerekliliğini gördüğümüz bolca durum ortaya çıktı. Bu tarz durumları engelleyebilmenin aslında en üst düzey yolu yine bizim açımızdan eğitim olduğu gözlenebilir bir durum oldu. Yani bütün eğitimcilerin sadece okul psikologları veya psikologlar değil, bütün eğitimcilerin, bütün öğretmenlerin bu konuyla ilgili eğitim alması ve önleyici faaliyetlerde bulunması gerektiğini gördüğümüz durumlar oldu. Daha çok konuşulabilir olması ve doğru anlatılabilir olması engelleyici, önlemleyici faaliyetlerden bir tanesi olabileceğini gördük. Ve bu olaylar neticesinde kaybolan, aslında çok güzel şeylere imza atabilecek olan ergenlerin daha düşük hayatlar yaşamasına sebep olan durumların ortadan kaldırılması için ekstra çalışmalar yapılması gerektiğini ve sosyal medyanın bir şekilde planlı kullanılması gerektiğini, yani güvenlik ağlarına dahil olmasını, anne baba eğitimlerinin sosyal medya konusunu da içermesini ve kişiler arası ilişkilerin doğru tanımlanmasıyla ilgili eğitimlerin mutlaka ailelere de verilmesi gerekliliğini görüyor olduk.